Merhabalar, Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve lezzetli bir pasta tarifim var. Kedi dili bisküvi kullanarak yapıyoruz. İpek gibi de çok harika bir kreması var. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifim için öncelikle tenceremin içine 1 su bardağı nişasta ilave ediyorum. Mısır nişastası kullandım ama buğday da kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. 1 su bardağı da toz şekerimi ilave edip bu iki malzemeyi şöyle tel çırpıcı yardımıyla birbirine bir karıştırıyorum. Böylece nişastanın topaklanma ihtimali de çok aza inecek. Daha sonra kullanacağım 1 litre sütün büyük bir çoğunluğunu ekleyerek nişasta ve şekeri sütün içinde güzelce çözdürüyorum. Nişasta çözündükten sonra içerisine 1 yumurta sarısı ilave ediyorum. Ve kalan sütümü de ilave ederek çırpmaya devam ediyorum. Çok kolay, topaklanma riski olmayan harika bir krema. Şimdi iyice karıştırdıktan sonra tenceremi ocağa aldım. Ve önce yüksek ateşte, sonra böyle yoğunlaşmaya başladıkça ocağın ayarını kısarak en kısık ateşte pişirme işlemini tamamlıyorum. Muhallebi pişirir gibi çırpmayı da hiç bırakmıyoruz. İçindeki yumurtanın kesilmemesi için un kullanmadık. O nedenle topaklanma riski neredeyse sıfır olan bir krema. İyice yoğunlaştıktan sonra ocağımızı en kısık ayara getirelim kaynamaya başladıktan sonra ve ortalama 1 dakika daha pişirsek yeterli. Çok uzun uzun kaynatmanıza gerek yok. Pişme işlemi tamamlanınca tencereyi hemen kenara aldım. Hemen sıcakken içerisine 50 gram tereyağımı ilave ediyorum. Ortalama 2 yemek kaşığına denk geliyor. Sonradan eklemiş olduğumuz bu tereyağı hem ısısını birazcık düşürecek, ısı dengesi sağlayacak, hem de kremamızın daha böyle pürüzsüz, parlak bir yapıda olmasını sağlayacak. Ve bir paket de vanilya, toz vanilin ekliyorum. Bunlarla da kremamı güzelce çırpıyorum. Yağ içinde eriyene kadar çırpma işlemine devam ediyoruz. Yağ kullanmak istemezseniz içine 50 gram beyaz çikolata da ekleyebilirsiniz. Şimdi kremayı kenara aldım ve kullanacağım kedi dili bisküviler var. Bir paket. Ben bu şekersiz olanlardan, sade olanlardan kullanıyorum. Ama şekerli kedi dili bisküvileri de kullanabilirsiniz. Elinizde hangisi varsa hiç sorun değil. Genişçe bir kabın içine de 1 su bardağı soğuk süt aldım. Bisküvilerimi soğuk sütün içinde güzelce ıslayarak tepsime diziyorum. Standart büyüklükte bu büyük boy kare borcamlardan kullanıyorum. Daha farklı aromalar isterseniz kedi dili bisküvileri meyve suyunda da ıslayabilirsiniz. Ya da kullandığınız sütün içine birazcık kahve de çözdürebilirsiniz. Her türlü tatlandırabileceğiniz, her şeye açık güzel bir tarif. Kedi dili bisküviyi tepsinin tabanına dizdikten sonra kremamı tekrar şöyle bir çırptım. Çünkü bekledikçe yüzü kaymaklanıyor kabuk bağlamaması için. Ve ondan sonra hemen böyle mümkün olduğunca eşit bir şekilde tepsimin üzerine gezdirerek yaydım. Bakın hiçbir kopma yok, parçalanma yok. Çok güzel böyle tül gibi açılan harika bir krema olmuştu. Tenceremizin dibini de iyice sıyıralım. Ve daha sonra spatula yardımıyla kremayı tepsiye mümkün olduğunca eşit bir şekilde yayalım. Bu aşamadan sonra pastayı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben paketten artan kedi dili bisküvileri de böyle üzerine şeritler halinde seyrek seyrek koymayı tercih ettim. Böylece onlar da değerlenmiş oldular. Hatta bir tanesi kırıktı. Onu böyle ikisini birbirine yine birleştirerek üzerine ekledim. Ve şimdi hazır olan pastamızı buzdolabına kaldırıp en azından bir 2,5-3 saat dinlendiriyoruz. İyice soğuyup kendini çektikten sonra çok daha lezzetli oluyor. Eğer vaktiniz varsa bu tip tatlıları her zaman için akşamdan yapın ve ertesi gün servis edin. Ben tam 3,5 saat dinlendirdikten sonra sizlere sunuma çıkarttım. Üzerini Hindistan cevizi, ceviz, fındık neyle isterseniz süsleyebilirsiniz. Ben birazcık Antep fıstığıyla böyle renk olsun, görsel olsun istedim. Çikolata sos dahi gezdirebilirsiniz bisküvilerin üzerine. Nasıl damak tadınız neye uygunsa, evinizde hangi malzeme varsa onunla yapabilirsiniz. Şimdi pastamı dilimlere ayırıyorum. Bu kedi dili bisküvileri birer porsiyon olarak düşündüm ve uzun uzun dikdörtgen dilimler aldım. Bu şekilde servisi çok şık oluyor. Şöyle hemen en kenardakini başka bir tabağa aldım. Daha düzgün dilimler çıkarabilmek için. Ve şöyle tam en orta hani en güzel yeridir ya genelde. Oradan bir dilim çıkararak sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Bakın görüntüsü çok son derece sade bir pasta. Yapımı çok kolay. Ortalama 15-20 dakikada hazırlayıp buzdolabına atabiliyorsunuz. Ama ona rağmen lezzeti bir o kadar fazla. Yani bir dilim yediğinizde tekrar yemek isteyebileceğiniz kıvamda bir pasta olmuştu.
3,5 saat olmasına rağmen kedi dili bisküviler de gayet güzel yumuşamıştı. Ve ağzını streç filmle kapatarak hava almadan saklarsanız buzdolabında 4 gün tazeliğini çok rahat koruyabilen bir pasta. Bugünlük de benden bu kadar. Tarifimle ilgili sormak istediğiniz bütün soruları yorum kısmında belirtirseniz elimden geldiğince cevaplayıp yardımcı olmaya çalışıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiler diliyorum.